Merhaba güzelliklerim, benimle birlikte örmeye hoş geldiniz. Ben de size bugün pamuk şekeri gibi tatlı mı tatlı bir yelek modeli anlatacağım. Böyle üzerine boncuk boncuk düşecek bir model hazırladım sizin için. Bugün birlikte onu öreceğiz. Ben polosu Sandy Baby ile yaptım. 300 metrelik bir ip ve 2 tane ip kullandım. İkinci ipten çok az kalıyor. O yüzden ama yine de 2 ip almalıyız. Hırka yapacaksanız 2 ipten rahatlıkla hırka yapabilirsiniz. 3,5 milimde bir tığ kullanıp öreceğim. İplerimizi de kesmek için bir makas lazım bize. O zaman ne yapalım? Haydi örmeye başlayalım. İpimizi tığımıza bağlayıp şöyle 74 tane zincir çekerek başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, 74 zincir çektim ve şimdi 1, 2, 3. zincire batarak bir trabzan yaptım. Tekrar bir trabzan daha. 72 tane buraya trabzan çıkartalım. Böyle 72 tane trabzanımız olacak. Zinciri biraz uzun yapıp kesebilirsiniz de. Böyle teker teker hepsine batarak trabzanlar çıkartacağım. Bakın. Sıkı örüyorsanız 4 numara bile tığ tercih edebilirsiniz. Çünkü tığ işinin serti güzel olmaz. Bebek örgülerinde hele hiç olmaz. Trabzanlarınızı çıkarttıktan sonra 72 tane olduğundan emin olun. 72 tane trabzana yaptım. 1, 2, 3 zincir çekerek örgümü çevirdim. Bu bizim birinci trabzanımız oluyor. Yani şu dibe batmayacağız. İkinciye batarak buraya 12 tane trabzan yapacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane birinci ön için trabzan hazırladım. 1, 2 zincir çektim ve şimdi sıradakine batırıp buna değil sıradakine batırıp 12 tane daha trabzan yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane de kol için trabzan ayarladık. 2 zincir ve şimdi 24 tane arka için trabzan yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 tane de arka için trabzan hazırladım. Bakın şurada bu trabzanları yaptığım sürece kaç trabzan yapacağım yazıyor. Oradan da rahatlıkla bakabilirsiniz. 2 zincir çektim ve ikinci ön kol için 12 tane trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane de ikinci kolumuz için trabzan yaptık. 1, 2 zincir. Şimdi 12 tane de ikinci önümüz için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın zincirimiz, başta çektiğimiz zincirimizde 12. trabzan. Şöyle. Burada örneklerimizi şimdi kurmaya başlayacağız. Mümkün olduğunca bu örnek kurma yerinde bu bölümü atlatmayın. Atlatmadan izlerseniz gerisi sorunsuz gidecektir. Bir zincir çekerek örgümü çevirdim. Bakın. Tığımın üzerine ipimi aldım. Şu şekilde. Birinci trabzana batırdım. Burada 3 tane ilmeğim var. Bakın. Tekini aldım. Tekrar ip sardım. Aynı yere bir kere daha batırdım. Ve hepsini birlikte çektim. Sıradaki trabzana üzerine almadan batırdım. İpimi aldım ve bunun içinden geçirdim. Şöyle. Tığımın üzerine ipi aldım. Bakın sıradaki trabzana batırdım. 3 tane ipim var burada. Tekrar ip alıp şu birinciyi içinden geçirdim. Üzerine ip aldım. Aynı yere bir kere daha batırarak ipi çıkarttım. Ve hepsini birlikte topladım. Hiç ip almadan sıradakine batırıp ipimi aldım, bu tarafa getirdim. Ve bunun içinden bakın şöyle geçirdim. İp aldım. Sıradakine batırıp içinden geçirdim. 3. Baştaki bir taneyi tek çektim. Ve yine ip aldım üzerine. Aynı yere bir kere daha batırarak ipi çıkarttım. Ve topladım. Hiç ip almadan sıradakine batırıp içinden geçirdim. İpimi aldım. Bakın. Şimdi bu örneğimiz, eğer burayı atlatmadıysanız örnek göründü. Bakın sondakine örnekle geldim. Bu zincirin içine, şu zincirin içine bir tane sık iğne ile bağladım. 1, 2 zincir çektim. Bakın. Tekrar aynı yere bir kere daha batırdım. İpimi aldım ve ilk trabzanı yine örnekle başlayacağım. Bakın. Fıstığımızla başlayacağız. Ve böyle örnekleri yaparak sıramın sonuna, yani öbür zincire kadar gideceğim. Şimdi örnekleri gösterdim. Hızlı bir şekilde burayı kurarak ilerleyeceğim. Şimdi bakın buraya geldiğimde sonuncuya bağladım ve buradan 2 zincir çekip zincirin içine yaptım. Bakın şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 örnek buraya geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 örnek de burada oldu.
Şöyle. Şimdi yine örneklerimi yaparak öbür tarafa kadar gideceğim. Birinciyi yine örnek ile başladım. Yani fıstığı ile. Buraya geldiğimde bakın fıstığımı yaptım. Yine buraya tek yaptım. 1, 2 zincir çektim ve bu zincir boşluğunun içine bir sık iğne ile bağladım ve yine birinciye bakın birinci trabzana fıstığı yaparak başlayacağım. Teker teker aynı şekilde bakın buraya geldiğimde yine aynı şöyle ve buranın içine pardon zincir çekeceğiz 2 tane ve yine boşluğun içine bir tane sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bakın örnekte buraya yapmış olduk. Bu kolda yaptığımız gibi. Ve şimdi bakın birinciden yine başlayacağız. Bu bir. Bu ikinci örneğim. Üçüncü örneği yaptım. Dördüncü örnek. Beşinci örnek. Ve altıncı örneği de tamamladım. Bakın. Şimdi bu zincir tepesine bir sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3 zincir çekip örgümü çevirdim. Bakın bu sonuncuya şuna batmayacağız. Önündekine trabzan. Buradaki bütün ilmeklere trabzan. Böyle bakın. Teker teker hepsini batırdım. Bak. Şu yapmış olduğum zincirin içine yapmış olduğum sık iğnem var ya. Buna batmayacağım. Bu sık iğneye batırmayacağız. Ve evet bakın arkadaşlar. Telefonum çaldı ona baktım. Şimdi bakın şurada bir sık iğne yapmıştık zincirin içine. Buna batmayacağız. Bu sadece bağlamak için yaptığımız. Şu zincirin içine 2 tane trabzan 1 ve 2. Hani 6 örnek yapmıştık ya altta bakın şöyle göstereyim. Bura kafanızı karıştırmasın bu sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 örnek yaptık ya. Üste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. örneğin zeminini burada hazırladık. Bakın çift çift. Burada bir zincir çektim. Bakın. Tığma ipimi aldım. Aynı yere 2 tane daha trabzan yaptık. Ve yine bakın buradan başlayacağız. Birebir batarak. Her gözüken ilmeğe birebir batarak trabzanlar yapacağız. Bakın böyle hepsine batacağım. Sadece o sık iğnelere batmayacağız. Şimdi oraya kadar geleceğim ve yine göstereceğim. Ona batarsak bir tane artırmış olacağız. Ve geldim bakın. Şimdi burada yine bir sık iğne görünüyor. Şu. Buna batmayacağız. Zincirin içine gireceğiz. 2 ve yine 2 tane
trabzanı yaptım. Bakın şöyle baktığımda burada ilmek gözüküyor, bakın şu. Bundan devam edeceğiz öbür tarafa kadar. Evet arkadaşlarım, bakın her şeye geldiğimde buna rastladım. Buna batmadım. Şimdi ikinciye batırdım. Böyle. Bir zincir, tekrar 2 trabzan daha. Ve yine birebir batacağım. Şimdi şurada ilk geçişte sık iğneyi 2 yaptım. O hatayı hemen burada size göstereceğim. Orada ona da batılmayacak. Şöyle. Hemen oraya kadar öreceğim. Bakın hepsine batırdım. Şimdi şurada geçişte yanlışlıkla ben buraya bir sık iğne yaptım. Bunu kullanmayacağız. Direkt şuna geçeceğiz. Bu sık iğneyi bıraktım. Şimdi zincirin içine 1, 2, bir zincir, tekrar aynı yere 2. Böyle. Bakın şimdi buradan başlayacağız. Her iki tane bir örnek oluyor. Bakın. 1, 2 örnek oldu. 3 örnek oldu. 4 örnek oldu. 5 örnek oldu. 6 örnek oldu. Ve bu da 7. örneğimiz. Şöyle. Bakın şöyle düşünün. Şimdi burada zincire batmadım. Yoksa artıyor. Bir zincir çekerek geri çevirdim. Ve bakın burada birinciye şu şekilde bağladım. Bakın böyle. Ve örneklerimi yaparak şimdi gideceğim. Burada önde 7 tane örnek ayarlamış olduk. Bir tane artmış oldu. Golda 2 tane birden artmış oldu. Çünkü çift taraflı artırma yapacağız. O yüzden arttı. Şöyle şimdi sıramın sonuna kadar ilerleyeceğim. Bakın artırma yaptığım yere. Ve sonuncuyu da yine bakın burada şöyle. Bunu şu şekilde alalım burada. Az önce onu yanlış yaptık. 1, 2 zincir çektim. Ve buraya bakın bu kullanılmayan sık iğneyi yaptım. Hani bu kullanmadığımız sık iğnemiz. Ve yine buradan başlayacağız örneklerimizi yaparak ilerlemeye. Bakın burası bir örnek. Burada böyle ilerliyor. Bura biraz kafa karıştırıcı ama yaptıktan sonra bu işi çözeceksiniz ve kolay bir şekilde ilerleyecek. Çünkü biraz karışık burası. Bakın geleceğim oraya kadar yine. Bakın. Şimdi bununki bu trabzan tepesine bağladım. Şöyle dönüp bakalım. Altta 2, 4, 6 örnek yaptık. Üstte iki taraflı arttığı için 8 örnek olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8. Gördünüz mü? Bunu başta dengeledik. Burada teke aldık. Arkada da aynı şekilde. Burada kaç örnek varsa üstte 2 tane daha fazlası olacak. 1, 2 zincir çektim. Ve yine bakın boşluğun içine batırdım. Ve birinciden başlayacağım şimdi örneklerimi yapmaya. Ve böyle örgümüz büyüyüp gidecek. Anlatabileceğim en iyi şekilde anlattım. Şimdi oraya da geleceğim yine. Sık iğnelere, zincirin içine batırdığımız sık iğnelere kesinlikle batmayacağız. Tek orada bir hata yapabilirsiniz. Hani yeni başlayan arkadaşlarımız
Ama ona dikkat edilirse kolaylıkla yapılır. Bakın hızlı bir şekilde tekrar geldim. Az kaldı. Durdurmadan göstermek istiyorum. Böyle. Bakın. Şimdi bunun içine yaptığımız bu trabzanın üzerine denk geldi. Yani böyle. Bir, iki zincir çektim. Batılmayan sık iğneyi yaptım. Ve yine buradan başlayarak devam edeceğim. Ve sıramı tamamlayacağım. Bakın şimdi sona geldiğimde 7. örneğimi yaptım. 2, 4, 6 ve 7. Şimdi bunu zincir üstüne birleştireceğiz. Şöyle. 1, 2, 3 zincir çektim ve çevirdim. Bu zincir şuradaki trabzanımız, bakın şu. Şunu önündekinden başlayarak yine bakın bir örnek. Her iki trabzan bir örnek oluyor. İkinci örnek. Üçüncü örnek. Dördüncü örnek. Beşinci örneğimi yaptım. Bakın iki tane hesaplıyorum. 6 ve bu da 7. örneğim. Ve bakın batılmayan sık iğneye geldim. Şimdi burada 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan. Böyle. Ve yine buradan bakın arkada hemen bu gözüküyor. Ve buradan başlayacağız yine. Mantık bu kadar kolay. İlk biraz anlatması zor gibiydi herhalde ama siz çözmüşsünüzdür. Çünkü mümkün olduğunca detaylı anlattım. Bundan sonrası hep aynı şeyleri yaparak ilerleyeceğiz. Zaten bakın örgü şeyimiz şöyle göstereyim size. Kendini zaten götürüyor. Hatayı burada hemen görebilirsiniz. Ona göre devam edebilirsiniz. Ben şimdi burayı öreyim ve tekrar geleyim. Evet arkadaşlar, bakın robamız bu şekle geldi. Şöyle göstereyim. Şimdi 6 aydan 1 yaşa kadar yaptığımızda 1, 2, 3, 4, 5 tane örneğimiz var. 6 ay daha ekleyip 1 yaş daha büyütmek isterseniz bir örnek sırası daha ekleyin. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapın. Bu ölçülerde 2 yaşa kadar olabilecek robamız var çünkü. Şimdi ne yapacağız? Kolları bırakıp gövdemizle devam edeceğiz. Trabzanlı yerimdeyim. Örgümün düz yüzündeyim ve şimdi trabzanları yaparak ilk kol ayrımına gideceğiz. Buradan ilk artırma noktama kadar geleceğim. Evet, şimdi artırma noktasına bakın, buraya 2 tane trabzan yapacağım. 1 ve 2. Tığımın üzerine ipimi alıp kolu bıraktım, bakın şöyle. Şimdi buradan yine artırma noktasına 1 ve 2. Bakın 2 tane artırdım. Şimdi öbür noktaya gidip orada da aynı işlemi yapacağım. Şimdi trabzanlarımı yaparak ilerleyeceğim. Evet, yine artırma noktasına geldim. Buranın içine 1, 2 trabzan yaptım ve kolumu bakın aldım şöyle ve öbür artırma noktasına da 2 tane trabzan yaparak ayırma işlemimi bitirmiş oldum. Bakın güzel bir kol genişliği bu. Gayet ferah bir kol oldu. Şimdi sona kadar gideceğim. Bundan sonrasında aynı şekilde örneklerimizi yaparak etek boyunu
uzatacağız. Yani aşağıya doğru uzayarak gidecek. Zor yeri yaptık artık. Kolaya geldik. Böyle. Evet. Şimdi bakın. Çevireceğim ve yine örneklerimi yapmaya başlayacağım. Böyle teker teker devam edelim. Evet arkadaşlar. Aynı şeyleri anlatıp kafanızı şişireceğim. O yüzden aşağıya doğru boyunu uzatalım. Bir karıştan şimdi şuradan ayrım yerinden şu trabzanı saymayacağız. Bir karıştan biraz kısa yapalım bunun boyunu. Hani çok da uzun olmasın çünkü bizimki 6 aydan 1 yaşa kadar altına çünkü bir de roba gideceğiz. O yüzden şimdi örelim. Evet güzelliklerim bakın boyunu ayarladım. Koltuk altından sonra 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane örnek yaptım. Bakın şöyle örnekli sıramı da yaptım. Şimdi eteklerine sık iğne yaparak bitirmeye başlayacağız artık. Şimdi örgümüzü toparlayacağız. Bir zincir çektim ve bütün ilmeklerime sık iğneler yapacağım. Böyle üzerine ip almadan ve hiç sıkmadan rahat bir şekilde böyle tüm sıram boyunca öreceğim. Şöyle bakın. Sona geldiğimde şimdi buradan yukarıya gideceğim. Yani şöyle söyleyeyim güzelliklerim. Hep aynı yönde tığlama yapacağız. Yani buradan başladık baştan önler, yaka, ön ve yine aynı yerden böyle dönerek bir tığlama yapacağız bugün. 1, 2, 3 zincir çektim bakın köşeye. Köşelere 3 zincir çekeceğiz. Aynı yere tekrar bir sık iğne yaptım. Şimdi bizim burada bir örnekli sıramız, bir de trabzanlı sıramız vardı. Örnekli sıramızdan bir sık iğne, trabzanlı sıramızdan 2 sık iğne. Örnekli sıramızdan bir sık iğne, trabzan olan yerden bir, 2 sık iğne. Örnekli yerden bir, trabzan olan yerden 2. Örnekli yerden bir, trabzan olan yerden 2. Ve şimdi yakaya kadar böyle. Şimdi burayı da böyle yapacağız. Bakın. Şöyle bir bakın. Eğer büzüyorsa araya sayı ekleyebilirsiniz. Hani el ayarınıza göre değişebilir ama ben sıkmadan örüyorum. Hani böyle rahat ördüğüm için bu da yeterli geliyor. Bakın burada 2 tane trabzan sıram var. Burada da 1, 2, öbür trabzan sırasına 1, 2. Burada da bakın 2, 2 yaptım. Ve yine 1, 2, 3 zincir çekerek son battığım yere bir kere daha batırdım. Şimdi yakada şu artış noktası yaptık ya burada bakın şu hizaya kadar ara boşluklara girerek sık iğne yapalım. Trabzanların arasına girerek sık iğneler yapalım. Böyle her trabzan arasına bir sık iğne. Bakın şimdi şunun üzerine gelen var ya. Burada bir iki boşluk. Bir iki boşluk bırakıp üçüncü boşluğa batırdım. Orada 2 tane ara boşluğu bıraktım. Her köşede onu yapacağız. Bakın tekrar göstereceğim. Şimdi öteki boşluğa doğru gidelim.
Bakın şimdi buraya geldiğimde tam bunun üzerinde yanında ve bu yanında boşluk var. 1, 2'yi bıraktım. Üçüncüden tekrar devam ettim. Ve bu sırayı da böyle tamamlayacağız. Öbür iki yerde yani burada ve burada da aynı işlemi yapacağız. Bakın yine buradayım. Tam artırmaların üzerinde şurada bir tane trabzan gözüküyor bakın. 1, 2, üçüncü boşluktan aldım ve sık iğnemi yaptım. Şimdi öbür taraftakinden de sonuncudan da aynısını yapalım. Hani burası sizi şaşırtmasın. Bakın geldim yine. 1, 2, üçüncü boşluktan aldım. Ve yine burada da sona gidelim. Bakın ipimi arada götürdüm ve kaybettim. Sonuncu trabzana da girdim. Şöyle. 1, 2, 3 zincir. Şimdi aşağı doğru gideceğiz. Böyle. Burada 2 tane trabzan sırası olduğu için 2 tane. Ve yine bir örnek sırasından 2 tane de trabzan sırasından sık iğne çıkartarak aşağıya doğru ineceğim. Buraya geldiğimizde bakın bitirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve pardon 3 değil. Burada köşe dönüşü yapacağız. Bakın bir zincir tığımın üzerine ipimi aldım. Şöyle bakın. Şuraya batırdım ve topladım. Bir zincir çekip önce bu boşluğun içine bir sık iğne yaptım. Ve bu batırdığım yere de başlayarak şimdi yaptığım o köşeye kadar yine tığlayarak gideceğim. Sadece zincir boşluklarının içinde artışlar yaparak döneceğiz. Burası böyle yine dümdüz. Köşeye geldiğimde bakın burada 3 zincirimiz var şöyle. Şimdi bu zincirin içine bir sık iğne, 1, 2, 3 zincir çekip yine aynı yere bir sık iğne daha. Ve yukarıya doğru gideceğiz şimdi. Döndük. Ve öbür köşelerde de aynı işlemi yaparak bitiş noktasına geleceğiz. Burada ve burada aynı işlemi yapmamız gerekiyor. Ve böyle tamamlayacağız. Örelim şimdi. Şuraya bitiş noktasına geldiğimizde böyle bir görüntü göreceksiniz. Bakın. Bu zincirin içine bir sık iğne yapıp bir zincir çekip tığımıza ipimizi alıp sondaki sık iğneye batırıp hepsini birlikte çekelim. Bakın. Bir zincir çektim ve yine buradan sık iğnelerimi yaparak öne kadar geleceğim. Buradan yukarıya giderken de düğme deliklerimizi ayarlayacağız. Şimdi düz olan yeri örelim. Evet, buraya geldiğimizde bakın ön yüzdeyiz. Düğme deliklerini ayarlamak için şimdi bir tanesini buradan yapacağım ve aşağıya doğru bakın. 1 2 örnek bıraktım, üçüncü. 1 2 örnek bıraktım, üçüncü. 1 2 üçüncü. 1 2 üçüncü. 1 2 üçüncü. Yani şuradan alttan bir ve ikinci örneğimizin tam karşısından başlayacağız düğme deliklerimizi yapmaya. Köşeye geldim. Önce bir sık iğne yaptım. 3 zincirimi çektim ve tekrar bir sık iğne daha yaptım. Şimdi ikinci örneğimin karşısına kadar gideceğim. Bakın şöyle. Tam üstündeyim. Burada bir, burada iki. Bir, iki zincir çektim. Bir, iki, üçüncüye batırdım.
2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane düşüyor araya. 1, 2 zincir, 1, 2 atladım üçüncüye. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 1, 2 zincir, 1 atladım ikinci ve üçüncüye batırdım bakın. Beş, 6, 7. Ve böyle ve 7. 7 7 giriyor araya ve sonuncu düğmemi yapacağım. Ve 7. Bakın. 2 zincirimi çektim. 2 atladım. Üçüncüye batırdım. Ve köşeyi yaptım bakın. 2 3 zincir ve devam edeceğiz böyle. Şimdi dört bir etrafını yine böyle dolaşalım. Bu düğme deliklerinin olduğu yere kadar gelelim. Evet bakın şimdi düğme deliklerinin olduğu yerdeyim. Ve yukarıya doğru oraları nasıl yapacağız göstereceğim. Şimdi yine sık iğnelerimi batırdım. Bakın zincire geldiğimde bu zincirin içine 2 tane sık iğne yapacağım. 1 ve 2. Altta çünkü 1 2 tanenin üzerinden geçmiştik. Ve şimdi o 2 taneyi yeniden yaptık. Böyle. Bakın. 1 ve 2. Bütün deliklere bunu yapacağız. Bir sıra daha üstüne yaptıktan sonra kenar tığlama işlemimizi bitireceğiz. Şöyle bakın. 2 zincirime geldim. 1 2. Şu şekilde görünecekler. Evet, bitişe geldim. Şimdi de kenar oyasını yapalım birlikte. Bağladım. Bir zincir çektim ve buraya bir sık iğne attım. 1 2 3. Sık iğnenin tepe noktasına batırarak yine buraya bağladım bunu. İkinciye batarak bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir. Sık iğnenin tepe noktasına batarak bir sık iğne yaptım. Bir ikinciye batırdım ve bakın şöyle minik minik tığlayacağız bunları. İkinciye batırdım. 1 2 3 zincir. Sık iğnemin tepe noktasına batırıp sık iğne yaptım. Üçüncüye sık iğne yaptım. Bakın. 1 2 3. Bütün etrafını böyle dolaşıp başladığımız yerde bitireceğiz. Bakın böyle. Hep ikinciye batıracağım. Evet, şu şekilde bir tığlamamız olacak. Evet güzelliklerim, bakın böyle şahane güzel bir yelek elde ettik. Her tarafı bitti, mis gibi oldu. Şöyle göstereyim. Yumuşacık yine yumuşacık, yine yumuşacık. Tam sevmelik, pofur pofur bir yelek oldu. Şimdi bunu hırkaya çevirmek isterseniz bakın buradan zaten kol kenarını bu şekilde bıraktım. Buradan aynı şekilde ilmekleri alarak aşağıya doğru döne döne indirebilirsiniz. Ama ben bu güzelliği böyle yelek olarak bırakacağım. Siz istediğiniz şekilde kol yapabilirsiniz. Yeleğimiz şöyle söyleyeyim size, ben 0-1 yaş arası çalışıyorum ama bu yelek büyük, yani güzelliklerim. Şöyle diyeyim, 6 aydan 1,5 yaşa kadar giydirilebilir. Bebek büyür, yelek de büyür.
Beni sabredip izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ben yeni videoma çalışırken siz de inşallah bunu beğenir ve yaparsınız. Gerçekten yapılabilecek çok güzel bir proje oldu. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, abone olup benimle kalın.